Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün sizlerle yine eski kanalımda silinen böyle 20 santim boyunda Minnie Mouse çalışacağız. Bu tarifim çok istendi. O yüzden de öncelik verdim. Dediğim gibi da eski kanalımda olan bir tarif. Ama buna biraz değişiklikler yaptım. Sadece burun kısmını yapmadım. Sadece bir şuraya örüp koydum. İleriki ikinci bölümde buruna şey takmıştım. Göz takmıştım. Oval bir göz. Daha sonra şöyle bir burun takmıştım. Bunu da beğenmedim. Daha sonra dediğim gibi ördüm. Üzerine yapıştırdım. Onu oraya da kesmedim. Yani gerek görmedim. İsteyenler yani ayrıyetten burun yerine o kısma takma göz takabilirler. O yüzden kesme gerek duymadım videoyu. Bunun dışında iplerimiz Knit-Me Hello Knit-Me'nin koton ipini kullandım. Siz markayı kullanabilirsiniz, fark etmez. Çünkü kotonlar zaten hep birbirine benziyorlar. Bu Knit-Me'nin kotonu kar topu amigurumi eskiden çıkan şöyle Knit-Me Gurumi yarnla ördüm. O şeyle bir ip, o dokuda bir ip çok güzel. Size tavsiye ederim. Alizeleri de örebilirsiniz. Periyayla, yarnak, cins, bütün ören bayan, madam gibi bütün kotonlarla örebilirsiniz. Sıkıntı yok. Elinizde hangi ipler varsa yapabilirsiniz. Bir yumaktan siyahtan bu kadar arttı. Az gidiyor yani. Ten rengi zaten çok az kullandım. Kırmızı da öyle. Yarımdı. Bu çok az bir şeydi. O daha da arttı. Şimdi burada ben Mini'nin fotoğrafındakine göre yaptım. Sarı ayakkabısı olduğu için. Siz bunu evde sarınız yoksa aynı kırmızıyla devam edebilirsiniz. Onun için bir yumak almanıza gerek yok. Söyleme de gerek kalsa da ben size yine de bir fikir vereyim dedim. Böyle hani çok takılmayın yani. Mesela ben kırmızı yaptımsa siz pembe kombin yapabilirsiniz. Sarı olabilir, mavi. Biliyorsunuz bir sürü elbisesi var Mini'nin. Evet, buradan artık hemen örmeye başlayalım. Tekrar hatırlatayım. Beyaz keçe lazım. Siyah, kırmızı keçe. Bunları da hatırlatayım. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Yeni kanalım daha çok küçük. Sizin desteklerinizle onu yeniden büyütelim. Evet, hadi bakalım örmeye başlayalım. Şimdi kolumuzu çalışalım arkadaşlar. Daha sonra çünkü bacağı ördükten sonra gövdeye geçeceğiz ve kolları takacağız. Bunlar hazır olsun. Ayrıca beyaza da ihtiyacımız vardı. Hemen başlayalım. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yeni başlayanlar için şöyle bir hatırlayalım sihirli halkayı. Orta parmağı 2 defa doladık. Tığımı içinden geçiriyorum. Şimdi bu halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. 3, 4, 5, 6. Şimdi alttan gelen ipimizi şu üstte biz alttan geleni şöyle döndürüyoruz içinde. Daha sonra bu ipi çekip birinci sıramızı oluşturduk. İlk sık iğneye batalım. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi her birine çift batalım.
Her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, ikinci sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. Daha sonra 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. 3 ve 4. sıralarımızı. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane azaltmamız var. 2 tane tek, bir azalt, iki tek, bir azalt, iki tek, bir azalt. Evet, 9 sık iğneye düştük arkadaşlar. Şimdi siyah renge geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydırıp ipimizi keselim. Şöyle 1 2 3 tane ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Evet, ipimi kestim. İçine biraz elyaf koyalım. Çok azıcık. Aldığı kadar. Evet. Siyahla devam ediyoruz. İpimizi bir sabitleyelim. Evet, ilk ilmek kaydırdığımıza batalım. Burada aslında önemli değil. İstediğiniz yere batabilirsiniz. Çünkü sadece düz öreceğiz. Herhangi bir yere batsanız olur. Evet, 9 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, toplam 7 sıra örelim arkadaşlar. Hemen sıradakine batıyorum. Devam ediyorum. Evet, toplam 7 sıra düz ördüm. İçine biraz, evet, kolumuzu toplam siyahla 7 sıra düz örüyoruz. İpimi kopardım. Şimdi kırmızıyla tekrar ipimi sabitliyorum. Sıra başı çok önemli değil. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Şuradan bir başladım ve yine 9 tane tek batıyorum. 2 sıra düz örelim. Şurada olduğu gibi 2 sıra düz öreceğiz. Ufak şeyleri örmek de daha biraz yorucu kavramak.
Evet, birinci sıramı yaptım. 9 tane tek battım. Hemen ikinci sırama direkt geçiş yapıyorum. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi örgüyü kapatacağız. Ondan önce çok az elyaf dolduralım. Çok azıcık, şöyle birkaç tane yeter. Ve şimdi iki ucu örerek kapatalım. 1 2 3 4 sık iğne ile kapattık. Bir zincir ve ipimizi kesiyoruz. Evet, kollarımız bitti. Şimdi ayağımıza geçelim. Gibi büyüsün. Evet, şimdi ayağımızı yapalım. Desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Evet, 6 tane zincirle başlıyoruz. İpimizi bir sabitledik. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen bir atlıyoruz. İkincinin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. Evet, aynı boşluğun içine 3 tane. 3 tane zincire tek batıyoruz. 1 2 3. Şimdi son zincirimize 4 tane. 1 2 3 ve 4. Köşeyi döndük gördüğünüz gibi. Şimdi zincirimizin bu tarafından da 3 zincire tek batıyoruz. 1 2 ve 3. Birinci sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci sıradayız. Şöyle arada bir ip takalım. Şöyle dikkatli olsun. Evet, sıramızı belirlemek için ipimizi yerleştirdik. Şimdi ilk 3 taneye yine çift batıyoruz. Bu birinci çift. İkinci çift. Üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdık. 3 sık iğneye tek batalım. 1 2 3. Şimdi diğer köşeye geldik ve burada 4 tane yapmıştık. 4 taneye çift batıyoruz. 4 tane peş peşe arttırıyoruz. Yani 1 2 3 ve 4. Dördüncü çift. Ve 3 tane tek batıp ikinci sıramızı bitirdik. 20 tane sık iğne oldu. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek, bir çift arttırdık.
bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 3 tane arttırma yaptık. 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 4 tane yine arttırma yaptık. 3 tane topukta, 4 ayakkabının burası ön kısmı, 4 de önde. 3 tane tek batıp tabanımızı bitirdik. Şimdi 4. sıradayız. Burayı belo'dan öreceğiz. Yani arkadaki tek kattan örelim. Tekrar hemen alttaki düze de batalım. Çift katlı olsun. Her videoda söylüyoruz ama şimdi hiç ilk defa girenler oluyor mesela. Onlar için bir daha söylüyoruz. Arkadaki tek kata ve hemen yanındaki düz çizgiyi de batalım. Burada boşluk olmasın, delik olmasın. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Arkadaki tek katta BLO. Evet, 5. sıradayız ve azaltma yapacağız. 11 tane tek batalım. 1 2 3 10 ve 11 tane tek battım. Şimdi 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Öndeki tek katlardan alalım. 2 tane alıyoruz. İçinden geçip kapatıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 4 taneye tek batalım. Evet, 5. sıramızı bitirdik. Şimdi 6. sıramızı FLO'dan yani öndeki tek kattan öreceğiz. Şöyle tığımızı alttan girelim. Şöyle tek kat. Eksiltme arttırma yapmadan hepsine bir tane batıp sık iğne yapalım. Evet, 6. sıramı FLO'dan ördüm. Bu arada 21 sık iğne kalmıştı. Şimdi koparacağız. Ondan önce 3 tane ilmek kaydıralım. Renk düzgün olsun diye. 3 ilmek kaydırdım. Bir zincir. Evet, ayağımızı bitirdik. Şimdi siyahla devam ediyoruz. Şu ipi de içeriye çekelim. Bir daha çekelim ki çıkamasın oradan.
Şimdi ipimizi sabitleyelim. Evet, bu sıramızı düz öreceğiz. Hepsini tek batıyoruz. 7. sıradayız. Şurada ilk ilmek kaydırdığımıza batalım. Şurası ilk ilmek kaydırdığımın hizası. Evet, buradaki tek katlara sık iğnemizi yapalım. Bir tane. Evet, 7. sıramızı tamamladık. Şimdi 8. sıradayız ve başlangıçtan itibaren yine 11 tane sık iğne tek batıyoruz ve yine önde azaltma yapacağız. 3 tane peş peşe azaltalım. Birinci azaltmam, ikinci ve üçüncü. 3 tane peş peşe azalttım. Geri kalan 4 taneye tek batıp sıramızı bitiriyoruz. 18 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 9. sıradayız. 2 tane tek batalım. 1 2 tane tek battım. 2 tane peş peşe azaltıyorum topuk kısmında. Bu birinci azaltmam. İkinci azaltma. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 tane ilmeği peş peşe azaltacağız. Yani 3 ilmeği bir tığa alacağız. 2 tane eksiğimiz olacak. Birinci 1 2 ve 3 ilmekten örnek tek kattan aldığım üçünü bir kapatıyoruz. Kapattık. Şöyle. Burada şimdi 2 tane azalmış oldu. Yine geri kalan 4 tane tek batıyoruz. Evet, 14 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Ayağımızı bitirdik. Bacağa geçeceğiz. Bu şekilde ayağımız. Küçük örmek bayağı zor oluyor. Ayağını isteyenler taban kesebilir. Ben kesmedim. Çünkü küçük bir o iş böyle anahtarlık gibi veya maskot gibi çantaya süs örüyoruz. O yüzden şuraya şöyle elimle düzeltiyorum düz şekilde. Bunu da öyle az bir elyaf koyacağız zaten. Evet, 10 sıra düz örelim arkadaşlar.
Evet, 10 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 3 tane ilmek kaydıralım. Ve burada beyaza geçeceğiz çünkü. İç çamaşırını yapacağız. Bacakları birleşeceğiz yani. 1, 2 ve 3. 3 ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Evet, şimdi beyazla devam edelim. Evet, ipimizi sabitledik ve ilk ilmek kaydırdığımız sıra başımız. Evet, bir tane yaptım. Şöyle ortasını bulalım ve 2 zincirle bacakları birleştireceğiz. Şu an ben bir sık iğne yaptım. Burası tam orta oluyor benim için. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer bacağımı aldım. Bunu da şöyle katlıyoruz. Tam ortasını şöyle bulalım. Ve karşıya batırdım. 2 zincirle bacağımızı birleştirdik. Şimdi hepsini tek batıyoruz. 14 bacağımızda 14 sık iğne var. Zincire kadar hepsine tek batalım. Evet, zincire geldim. Zincire sık iğne yapacağız şuraya. Ondan önce şu beyazın dibine bir tane sık iğne yapacağım. Delik olmasın diye. Aynı, bakın şu beyazın dibine aynı ilmeğin içine batıyorum. Orada bir tane de artmış oldu. Şimdi 2 tane zincirimiz var. Bunları da birer tane sık iğne yapalım. 1 2. Evet, şimdi yine bununla yine aynı dibine, aynı ilmeğin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Başta ve sonuna fazladan batmış olduk. Şimdi sıra başına kadar evet, sıra başına kadar hepsine tek battık arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmadık. Şimdi gövdemin ikinci sırasında ilk ilmeğimi bir tane battım. 1 ile başlamıştık, bir sık iğne, sonra 2 zincir çekmiştik. Zincirin bu tarafındakileri de birer tane sık iğne. Evet, şimdi bütün ilmeklerime tek batıyorum. Evet, gövdede 3. sıradayız. Bu arada 33 tane sık iğnemiz var. Şimdi burada 5 tane arttırma yapacağız. 5 tek, bir arttır yapalım. 1 2 3 4 5 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet. Toplam 5 tane arttırma yaptım. En son
3 kaldı. 3 tane tekle sıramızı bitiriyoruz. 38 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4 sıra düz örelim arkadaşlar. Eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, 8. sıradayız ve 4 tane tek, bir azalt yapalım. 1 2 3 4 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 4 tek, bir azalt. 3 4 Evet, toplam 6 tane azaltma yaptım. En son 2 tane tek kaldı. Bunları da tek battık. 32 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi siyaha geçeceğiz. Yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir ve ipimizi keselim. Evet, hemen siyahla devam edelim. Evet, bir sıra düz öreceğiz. Yine ilk ilmek kaydırdığımıza batıyoruz. Hepsine tek batalım. Evet, siyahı söktüm arkadaşlar. Daha önceki yaptığımı siyah yapmıştım. Sadece eteği vardı. Ama bunun bu sefer elbisesi hep tam kırmızı olsun istiyorum. O yüzden de kırmızıyla devam edeceğim. Bir anlık bir karar oldu. Evet, bir sıra düz örüyorduk. Devam edelim. Dokuzuncu sıra burası. Evet, 10. sıradayız. Bu sıramızı belloğdan öreceğiz. Arkadaki tek kattan. Daha sonra buradaki tek katlara elbisemizin eteğini yapacağız. O yüzden bu sıramızı belloğdan örelim. Şöyle arkadaki tek kattan. Evet, 10. sırada belloğdan ördük arkadaşlar. Daha sonra 11, 12, 13, 14 yine düz ördük. Toplamda yani belloğ yaptığımız yer 5 sıra olmuş oldu. Hatta bir alttaki kırmızıyı da sayarsak kırmızılar 2, 4, 6 sıra oldu. Şimdi azaltıyoruz. 3 tane tek, bir azalt yapalım. Tekrar 3 tek, bir azalt, sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Evet, toplam 6 tane azaltma yaptım. Sıra sonunda 2 tane sık iğne kaldı. Onlara tek batıp sıramızı bitiriyoruz. Şimdi bir sıra düz örelim. Bu arada 26 sık iğnemiz kaldı. Bir sıra düz örüyoruz. 16. sıramız. Evet, 17. sıramızdayız.
2 tane tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, yine 6 tane azaltma yapacağız. Daha sonra kolları takacağız. Evet, 17. sırayı bitirdik. Toplam 6 azaltma yaptık. En son 2 tane tek kaldı. Şimdi kolları takacağız. 18. sırada 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 tek. Bu arada kendi bebeğinize de yine şöyle bir katlayın. Şöyle tutun arkadaşlar. Katlayın. Katladığınızda şu ortayı bulun. 2 bu taraf, 2 bu taraf. 4 taneyle 4 yerini belirleyin. Belki sizin hani sıra başımız belki bir tane bile kaysa fark eder. Tutmayabilir o yüzden. Burayı da katladığınızda yine ortayı bulup 2 burası, 2 burası kol yerlerimizi 4 sık iğneyi buluyoruz. Şimdi 5 tane tek battım. Kolumu alıp şimdi 1 2 3 4 sık iğne ile kapatmıştık. Bunlara batıyoruz. Sıkıca şöyle gergin olsun. Sıkıca örerek kapatalım. 2 3 ve 4. Evet, kolumuzu taktık. Şimdi şu bitiş yeri buraya gelmiş. O yüzden ben bunu söküp diğer kolu takacağım. Bunu buraya taklama çünkü düzgün yeri buraya gelecek. Bunlara dikkat edelim. Bitiş yerlerimiz öne gelmesin. Arkaya düzgün olan yerler. Bakın burası daha düzgün. Evet, 4 sık iğne ile kolumu taktım. Şimdi 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6. Diğer kolumuzda yine 4 sık iğne ile birleştirelim. Gevşek olmasın, gergin yapalım. Esnemesin. 2 3 ve 4. En son bir kaldı. Bir tane tek batıp bitirdik sıramızı. Evet, bu arada doldurmayı da ihmal etmeyelim. Şimdi bir tek bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Evet, sıra sonunda yine 2 tane tek kaldı arkadaşlar. Tek batıyoruz ve kırmızıyı bitirdik. 3 sıra ilmek kaydırıyorum. Başlangıç öne geldi maalesef. Bir zincir,
Şimdi siyahla 2 sıra düz öreceğiz. Burayı artık çıkaralım. İpimizi sabitleyelim yine. Arka ortadan başlayalım. Boyunu öreceğiz. 2 sıra düz örelim. 14 tane sık iğne kaldı. Her ilmeğe bir tane batalım. Evet, 2 sıra düz ördüm. En son ilmek kaydırıp ipimi kestim. Evet, böylece gövdemizi bitirdik. Şimdi eteğimizi yapalım. İpimizi sabitledik. Arkadan başlıyoruz. Arka ortadan şuradaki tek katlara, yaptığımız tek katlara 2 zincir çekelim. Tığın üstüne aldım. Aynı yere bir daha battım. Tığın üstüne aldım. Sıradakine çift batıyoruz. Tekrar aynına çift, aynı ilmeğin için çift. Sıradaki tek kata bir tane, sıradakine 2 tane. İkili trabzan. Sıradakine bir tane, sıradakine 2 tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift, bir tek bir çift yapalım arkadaşlar. Evet, bir tek bir çift yaparak sıra sonuma geldim. İlk yaptığımız ilmeğin içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Tekrar 2 zincir. Tığın üstüne aldım. Hemen dibine ikili trabzan. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradakinin içine yine ikili trabzan. Bu sefer 2 tek bir çift yapacağız. Tekrar 2 tek bir çift. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapalım. 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. Evet, arttırmadan sonra bir sıra düz ördüm arkadaşlar. İpiniz farklıysa bir sıra daha örebilirsiniz. Çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü bebeğimiz çok küçük.
Şu iç çamaşırını kapatacak kadar şöyle olsa yeterli. Bir sıra daha ördüm. Bana çok uzun geldi gözüme. Siz kendinize göre de bir sıra daha yapabilirsiniz. En sonda ters sık iğne ile oyamı yapıyorum. Ters sık iğne nasıldı? Biliyorsunuz bu tarafa doğru örüyoruz. Ters sık iğne de tığımızı geriye doğru batıp tekrar normal sık iğne yapıyoruz. Sadece geriye gidiyoruz. Ters yöne batıyorum. Burada çapraz bir görüntü oluyor ve kapatıyoruz. Bilmeyenler için veya unutanlar için bir hatırlatma yapalım. Evet. Örmeye devam edeyim, bitireyim. Sonra ipimizi koparalım. Evet, elbisemizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu puanlarımızı yapalım. Puan için beyaz keçelerimiz yine gerekli. Bu şekilde hazırlayacağız. Şöyle 1 santime 1 santim keçe keselim. Bire 1. Niye odaklamıyorsa. Neyse, anladınız arkadaşlar. Bir kare kesiyoruz. Şimdi bunu odaklayamadım. Evet. Şu uçlarından şöyle, sadece uç kısmından şöyle biraz ortadan giriyorum. Hafiften bir yuvarlatıyorum. Şurası az oldu. Evet, bu şekilde böyle yuvarlaklar yapıyoruz. Ve tekstil yapıştırıcısıyla yapıştıralım. İyice sürüyorum her yerine. Şöyle bir ortadan tam ortaya, bir aşağıya bir yukarıya yapacağız. Şöyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Eşit aralıklarla şu mesafenin eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi bir altta yaptım tekrar. Bir yukarı, bir alt, bir yukarı şeklinde yapıştırmaya devam edelim. Evet, puanlarımızı bu şekilde bitirdim. Bu artanların da saçındaki, başındaki kurdelasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alalım ve kafamıza başlayalım. Hemen evet, kafamız için
Yine sihirli halka içine 6 tane sık iğne ile başladım. İkinci sıramda hepsine çift battım. 12. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 18 sık iğne olacak. Evet, sıra sonunda 18 sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, yine 6 tekrar. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. 2 tek, bir arttır. Evet, 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır. Yine toplam 6 arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. 4 tane tek, 4, bir arttır. Yine toplam 6 tekrar. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 7. sıradayız. 5 tane tek, 3, 4, 5, bir arttır. Yine 5 tek, bir arttır. Toplam 6 tekrar. 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 8. sıradayız. 6 tane tek batalım. 3, 4, 5, 6, bir arttır. Yine 6 tekrar. 48 sık iğneye oluşacağız. Evet, 9. sıradayız. Evet, 9 ve 15. sıralarımızı eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Yani toplam 7 sıra düz öreceğiz. İşte sonra burada arttırdım. Daha sonra 2, 4, 6, 7 sıra düz ördüm. Şimdi 16. sıramızda yeniden arttırıyoruz. 7 tane tek, bir arttır yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, bir arttır. Yine toplam 6 tekrar yapalım. Evet, toplam 6 tane arttırma yaptım. Şimdi arkadaşlar sıra sonunda 54 sık iğnemiz oldu. Bundan sonra şimdi 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. ...17 ve 21. sıralar arası eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Daha sonra azaltmaya geçeceğiz. 7 tek, bir azaltalım. Tekrar yapıyoruz. 7 tek, bir azalt. Sıra sonunda 48 sık iğnemiz kalacak. Evet, 23. sıradayız ve 6 tane tek, bir azalt yapalım. 3, 4, 5, 6, bir azalt. Yine 6 tekrar 6 tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Evet, 24. sıradayız. 5 tane tek, bir azalt yapalım. 2, 3,
4, 5, bir azalt. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz kalacak. Evet, azaltmalarıma devam ettim arkadaşlar. 4 tek bir azalt, 3 tek bir azalt, 2 tek bir azalt yaptım. En son 18 sık iğnem kaldı. Şimdi boynumuzda 14 sık iğne vardı. O yüzden bu sıramızda 4 tane azaltma yaparak 14'e düşeceğiz. 28. sıradayız. 3 tane tek yapalım. 1, 2, 3 tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt. Evet, 14 sık iğneye düştük. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir, biraz uzun kesiyorum dikmek için. Dikme payı bıraktık. Evet, kafamızı bitirdik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Gövdeyi ve kafamızı bitirdik. Bir dahaki bölümde yüzümüzü, kulaklarımızı çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.